Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz ardışık sayılar. Ardışıklık nedir? Matematikte ardışıklıktan kastımız aksi belirtilmediği müddetçe birer fark. Mesela 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye bizim ardışık sayılarımız. Ama ekstrem bir bilgi. Nedir? Dedi ki ardışık çift sayılar. Ardışık tek sayılar. 5'e bölünebilen ardışık sayılar. Şimdi ardışık sayılarla ilgili 0, 1, 2, 3, 4 diye giden sayılara ardışık doğal sayılar diyebiliriz. 0, 2, 4, 6, 8 diye giden sayılara ardışık çift doğal sayılar diyebiliriz. 0, 5, 10, 15 şeklinde devam eden sayılara ardışık 5 ile tam bölünebilen doğal sayılar diyebiliriz. Biz bugünkü dersimizde ardışıklık kavramı, ardışık sayıların toplamı, ardışık sayılar arasındaki bağlantıyı kuracağız. Şimdi şöyle bir soruyla başlayalım. 3x artı 1 ile 2x artı 9 ardışık tam sayılar olduğuna göre. Şimdi ne demek? İki sayımız ardışık ama hangisinin daha büyük olduğunu bilmiyoruz. Ardışık sayılar arasındaki fark 1. O zaman 3x artı 1 eksi 2x artı 9 eşittir 1 diyebiliriz. Veya tam tersi 2x artı 9 eksi 3x artı 1 eşittir 1 diyebiliriz. İlk durumu düşünürsek 3x artı 1 eksi 2x artı 9 eşittir 1 denklemini çözmeye çalıştığımızda 3x artı 1 eksi 2x eksi 9 eşittir 1, x eşittir 9 olarak buluruz. Diğer durumu düşünürsek 2x eksi 2x artı 9'dan 3x artı 1'i çıkartırsak 3x artı 1 eksi 2x eksi 9 eşittir eksi 1, x eşittir 7 olarak buluruz. Şimdi başka bir soruyu düşünelim. Aşağıdakilerden hangisi ardışık 5 tam sayının toplamı olamaz? Ardışık 5 tane tam sayıdan bahsediyoruz. Sayıları bilmiyoruz. O zaman birine, en küçüğüne a dersek a artı 1, a artı 2, a artı 3, a artı 4, 5 tane ardışık sayımız. Bunları toplarsak 5 tane a artı 1 artı 2 artı 3 artı 4'ten 10. Yani ifademiz 5 parantezini alırsak 5 parantezinde a artı 2. Şimdi şıklarımıza bakarsak hangisi olamaz demiş. Eksi 70, 5'in katı. Eksi 15, 5'in katı. 35, 5'in katı. 120, 5'in katı. Ama 93, 5'in katı değil. O zaman 93 ifadesini elde edemeyiz. Şimdi yeni bir örnekle devam edelim. A küçüktür, B küçüktür, C olmak üzere A, B, C ardışık 3 tek sayı. B eksi C'nin karesi artı B eksi A bölü C eksi A işleminin sonucu kaçtır? Şimdi sorumuzda A, B, C'nin tek olduğunu, ardışık olduğunu söylüyor. O zaman 3 tane ardışık tek sayı düşünelim. 1, 3, 5 verelim mesela. O zaman ifadede B gördüğümüz yere 3, C gördüğümüz yere 5 ve A gördüğümüz yere 1 yazarsak 3 eksi 5'in karesi artı 3 eksi 1 bölü 5 eksi 1. Yukarıdaki işlemimizin sonucundan 6, alttaki işlemden 4 gelir. 6 bölü 4 eşittir 3 bölü 2 olarak bulabiliriz. Şimdi yeni bir soruyla tekrar başlıyoruz. A küçüktür, B küçüktür, C olmak üzere A, B, C ardışık tam sayılar 3A artı 2B eksi C eşittir 28 ifadesinden A artı B kaçtır diye sormuş. A küçüktür, B küçüktür, C olduğuna göre biz B yerine A artı 1, C yerine de A artı 2 yazabiliriz. Ardışık sayılar oldukları için aralarındaki fark 1 olduğundan. O zaman verilen denklemde yerine yerleştirirsek 3A artı 2B eksi C eşittir 28 denkleminde 3A artı B gördüğümüz yere A artı 1 yazıyoruz. 2 çarpı A artı 1 eksi C gördüğümüz yere A artı 2 yazdık. Eşittir 28. 3A artı 2A artı 2 eksi A eksi 2 eşittir 28. 4A eşittir 28. A eşittir 7. Ardışık sayılar olduğu için B eşittir 8.
C eşittir 9 olarak buluruz. A artı B'yi soruyor sorumuzda. A artı B 15'tir. Yeni bir soruya geçelim. Ardışık 6 tam sayıdan en büyüğünün 2 katı, en küçüğünün toplamı 28 olduğuna göre bu sayıların en küçüğü kaçtır? Önemli olan kelime yine ardışıklık. O zaman biz 6 tane sayı, bilmediğimiz 6 tane sayı yazacak olursak x, x artı 1, x artı 2, x artı 3, x artı 4 ve x artı 5. Bu sayılar içerisinde en büyük olan x artı 5, soruda denilen en büyük sayının 2 katı 2 çarpı x artı 5, en küçük sayı x artı x eşittir 28. Bu denklemi açarsak 2x artı 10 artı x eşittir 28, 3x eşittir 18 ve x eşittir 6. Soruya döndük. Tekrar en küçüğü nedir diye soruyor. En küçüğü 6'dır. Şimdi başka bir soruya geçelim. A ve B ardışık tek doğal sayılar. Tekin altını çiziyoruz. Özellikle bu sorularda tek sayı, çift sayı, 5 ile bölünebilen, 2 ile bölünebilen, yok şöyle olan, böyle olan falan cümleleri geçecek. Bu cümlelerden yola çıkarak kelimeler çok önemli. Ardışık tek dediği için tekin altını çizdik. A kare eksi B kare eşittir 32 verilmiş. Olduğuna göre A çarpı B kaçtır diye soruyor. A kare eksi B kare eşittir 32 ise A eksi B çarpı A artı B 32'dir. Şimdi sorumuzun tekrar başına döndüğümüz zaman A ve B'nin ardışık tek olduğunu, tek sayılar arasında mesela 1, 3, 5 gibi düşünürsek aralarındaki farkın 2 olduğunu görürüz. O zaman A eksi B ifadesi 2, A artı B ifadesi de 16. Elimizde iki tane denklem var. A artı B 16, A eksi B eşittir 2. Bu iki denklemi taraf tarafa toplarsak B'leri götürüyoruz. 2A eşittir 18, A eşittir 9 ve B eşittir 7. Sorumuza döndük. A çarpı B kaçtır diye sorulmuş. A çarpı B eşittir 63'tür. Arkadaşlar bir sonraki örneğimize geçmeden önce size şöyle bir bilgi vereceğim. Ardışık sayıların toplamı sorulduğu zaman birçok formülümüz var. Mesela ardışık sayılar birden başlayıp n'e kadar giden 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 eşittir n. Formül n çarpı n artı 1 bölü 2. Benzer bir mantıkla çift sayılar 2, 4, 6, 8 nokta 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 2n eşittir n çarpı n artı 1. Ya da tek sayılar 1, 3, 5, 7 nokta nokta 2n eksi 1 eşittir n kare. Şimdi bunların hepsi birer formül. Bu formülleri ezberlemek, bu formülleri tekrar deneyerek olan bir şey. Ama biraz daha kolaylaştırmak açısından şöyle bir formül de var. Terimler toplamı eşittir terim sayısı çarpı ortanca terim. Terim sayısı nasıl bulunuyor? Verilen bir ardışık ifadede, örüntüde en son terimden ilk terimi çıkartıp artış miktarına bölersek terimler arasındaki aralığı buluruz. Artı 1 kadar da terim sayısı vardır. Ortanca terim sonla ilkin yarısı. Şimdi bunları kullandıran bir soru tipine geçecek olsak. Mesela bu sorumuzda 2'den başlayarak 2, 4, 6, 8 nokta 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 50'ye kadar sayıların toplamını x, 1, 3, 5, 7 nokta nokta 49'a kadar sayıların toplamını y olarak verilmiş ve bize soruda x eksi y kaçtır diye soruluyor. İki ifadeyi alt alta yazdığımız zaman taraf tarafa çıkartırsak x eksi y sorulduğu için bu işlemi yapıyoruz. 50'den 49 çıktı 1, 48'den 47 çıktı 1. Benzer bir şekilde 2'den 1 çıktı 1. Toplam kaç tane 1 var? Terim sayısı kadar. Terim sayısı kaç? Nasıl bulunuyor? Mesela x ifadesindeki terimler sayısından bahsedecek olursak son terimimiz 50, ilk terimimiz 2, 50 eksi 2 bölü ikişer ikişer artıyor. Artış miktarımız 2 artı 1. O zaman 25 tane terim var. O zaman 25 tane 1 var. 25 tane 1'in toplamı da 25 olarak buluruz.
Şimdi yine ardışık ifadelerle ilgili başka bir soruya bakalım. 3'ten n'ye kadar olan doğal sayıların toplamı x. 5'ten n'ye kadar olan doğal sayıların toplamı y. Ve x artı y eşittir 119 olduğuna göre x kaçtır diye sorulmuş. İki ifadeyi de yazalım. 3'ten başlayarak 3, 4, 5, 6 artı n eşittir x. 5'ten başladık. 5, 6 n'ye kadar topladık eşittir y. Şimdi bu iki ifadeyi taraf tarafa çıkartırsak x eksi y eşittir. 5'ler birbirini götürdü, 6'lar götürdü. Benzer bir mantıkla n'ler gitti. X eksi y eşittir 7. Soruda bir tane de x artı y eşittir 119 diye bir bilgi verilmişti. Bu iki bilgiyi alt alta yazarsak x artı y eşittir 119, x eksi y eşittir 7. Taraf tarafa topladık. 2x eşittir 126, x eşittir 63. Sorumuzda da x kaçtır diye sorulmuştu. X 63'tür. Bazen formülü direkt kullanmaya gerek kalmayabilir. Mesela bu örnekte olduğu gibi bir ifademiz var. 20'den başlıyor. 4'er 4'er artarak 100'e kadar sayıların toplamı yazılmış. Bölü. Alt tarafta da 5'ten başlayıp 5, 6, 7 25'e kadar sayıların toplamı. Formülden de yapabiliriz ama kısa bir yol. 5 var yukarıda 20 4 katı. Aşağıda 6 var 24 yukarıda 4 katı. Benzer mantıkların sonunda 25 var 4 katı 100. O zaman yukarıyı 4 parantezine alırsak 4 parantezinde 5, 6 25. Alttaki ifadeyle aynı. Sadeleştirdik. İşlemimizin sonucu 4 olarak bulduk. Şimdiki sorumuza bakarsak 3, 4, 5, 6 n terimleri olmak üzere 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi n'in karesi toplamında her bir terim 1 artırılırsa bu sayıların toplamı ne kadar artar diye sormuş. Öncelikle 3'ün karesi artı 4'ün karesi artı n'in karesi ifadesine eşittir a dersek. Her bir terimi 1 artırırsak 3'ün karesi 4'ün karesine, 4'ün karesi 5'in karesine dönüşür. Benzer bir mantıkla n de n artı 1'in karesine dönüştü. Bu ifadeye de b diyelim. B'den a'yı çıkartırsak, ne kadar arttığını sorulduğu için söylüyoruz. B'den a çıkartırsak n artı 1'in karesi eksi 3'ün karesi. N kare artı 2n artı 1 eksi 9. N kare artı 2n eksi 8 şeklinde bulabiliriz. Son bir soru olarak da ardışık 9 tane çift tam sayının toplamı eksi 180 olduğuna göre bu sayılardan en büyüğü kaçtır diye sorulmuş. Şimdi sorudaki verilere dönecek olursak ardışıklık var. 9 tane çift sayı. Sayıları bilmiyoruz. O yüzden sayılara bir isimlendirme yapacak olursak en küçüğüne a, a artı 2. Benzer bir mantıkla en büyüğüne de a artı 16 diyebiliriz. Yine terimler toplamı formülüne geçiş yaparsak terimler toplamının terim sayısı çarpı ortanca terimdik. Sorumuzda terimler toplamı belli. Eksi 180. Terim sayısı belli. 9. İlk terim a demiştik. Son terime de a artı 16 dersek eksi 180 eşittir 9 çarpı a artı 16 bölü 2. Eksi 40 eşittir 2a artı 16. Eksi 56 eşittir 2a. Eksi 28 eşittir a. A bu sayı örüntüsündeki en küçük sayıydı. Bizden sorulan en büyük sayı soruluyordu. Ardışıklı çift sayı olduklarında unutmazsak a artı 16'yı soruyor. En küçüğü eksi 28 artı 16, en büyüğünü de eksi 12 olarak bulabiliriz. Bu soru için başka bir çözüm de şöyle düşünebiliriz. Ardışık 9 tane, ardışık 5 tane, ardışık tek tane diye bir soru sorulduğu zaman terimler toplamını biliyorsak eğer terim adedine böldüğümüz zaman mesela bu soruda eksi 180'i 9'a böldüğümüz zaman eksi 20
ortadaki terim. 9 tane terim var. O zaman ortancanın sağında, yani ortancadan büyük olan 4 tane, ortancadan küçük olan 4 tane. Bize en büyüğü soruluyor. İkişeri ekleyerek gidersek eksi 180'i 9'a böldük. Eksi 20 artı 8 dersek en büyüğünü eksi 12 olarak, eksi 8 dersek en küçüğünü de eksi 28 olarak buluruz. Arkadaşlar bugün konumuzda ardışık sayılardan, ardışık sayıların toplamından, toplama için kullandığımız küçük bir formülden bahsettik. Bence diğer formülleri ezberlemek, öğrenmek yerine sadece terimler toplamını bilmeniz, terimleri toplamak açısından en kısa yoldan hesaplamanıza yardımcı olacaktır. Bir sonraki videoda görüşürüz.